Binance, Visa, HSBC ve birçok büyük markalarda işbirliği olan yepyeni bir airdrop geliyor. Hepsi bu videoda. Işık hızında en özel kripto airdrop videolarını yayınlayan, tanıtan kanaldan merhabalar efendim. Bugün çok güçlü bir airdrop'u tanıtıyor olacağız. Ama bu videoda hatırlatalım ki bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir. Tanıtım amaçlı yapılıyor. Hadi hemen geçelim. Bugün kripto indeks bize ne sağlayabilecek, ne faydası olabilecek tüm ayrıntılarıyla açıklayacağız. Özellikle yatırımcılara güzel bir seçenek olabileceğini düşünüyoruz. Dünyada çok popüler diyebiliriz. Hatta çok büyük bir İngiliz şirketi olan Crypto Daily'nin de 2025'in en iyi ticaret platformu olduğunu söylemişler. 224 trilyon dolarlık endeks pazarına sahip. Kripto endeks nedir ve arkasında kimler var? İlk önce onu bir açıklayalım. Aslında bilen bilir. Nasdaq, Visa'dır, BNB Chain'dir, AWS'dir, Amazon tabanlı sistemler, HTX'dir. Şirketleri bilenler bilir. Ayrıca danışmanlar kadrosunda da Signal Rank'in CEO'su, TechCrunch'ın kurucu ortağı, Visa'da CAA Direktörü, Binance eski NFT Direktörü Ryan Horn da burada danışmanlık yapıyor. Takıma bakılacak olursa da takımda da çok tecrübeli kişiler olduğunu söyleyelim. Fintech projelerine liderlik eden Pavel Solovyov, Austin Kim ve birçok tecrübeli kadro içeride bulunuyor diyebilirim. Binance'den gelenler mi dersiniz, büyük şirketlerden gelenler mi dersiniz, güçlü bir takım olduğunu söyleyelim. Peki diyeceksiniz ki kripto endeks neden tercih edilmeli? Çünkü on binlerce kripto para var ve hangisine yatırım yapacağımızı bilmek ve sorgulamak çok zor bir hale geldi. Kripto endeks ise bunu çok ciddi bir şekilde kolaylaştırıyor diyebiliriz. Nasıl mı? İlk önce indeksin ne anlama geldiğini bir açıklayalım. Normal ürünler yerine kripto para birimlerini bulabileceğimiz büyük bir süpermarket hayal edin. Ancak tüm koridorlarda koşmanıza, ürünlerini seçmenize karar vermek için saatler harcamanıza gerek yok. Bunun yerine belirli temalara göre gruplandırılmış hazır sepetler olduğunu düşünün. Örneğin kahvaltı ürünleri için bir sepet, et ürünleri için bir sepet, sağlıklı organik ürünlerin olduğu bir sepet gibi böyle ayırdığınızı düşünün bunları. Kripto dünyasında da endeksler aslında bu sepetler gibi düşünün. Hangi tokenlerin büyüme potansiyeline sahip olduğunu, hangilerinin risklerini azaltabileceğini bilen profesyoneller ve diğer kullanıcılar tarafından bir araya getirilen hazır bir strateji gibi düşünebilirsiniz endeksleri. Yani böyle karmaşıklıklara dalmanıza gerek kalmadan sadece hedeflerinize uygun sepeti seçip sonuçların tadını çıkarabiliyorsunuz bu siteyle. Mesela bu şekilde bir endeks oluşturabiliyorsunuz. Mesela Glob dediniz. Global Blockchain diye bir isim verdiniz. İşte bunun içerisine 5 tane coin koydunuz diyelim ki. Bir tanesine Bitcoin koydunuz, bir tanesine BNB koydunuz gibi böyle bir sepet oluşturdunuz. 5-10 tane içeriğinin olduğu bir sepet gibi düşünün. Her bir endeks de aslında yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy sağlamak ve riskleri azaltmak için tasarlanmıştır. Yeni başlayanlar için bu ideal bir çözümdür. Çünkü piyasayı analiz etmek için ekstra bir zaman harcamaya gerek kalmaz. Deneyimli yatırımcılar için de trendlere uyum sağlamanın hızlı bir yoludur diyebiliriz. Meme jetonlarından Katman 2 blockchain'ine, DeFi projelerine kadar bir sürü aslında endeks oluşturabiliyoruz. Ve kolay, güzel, anlaşılır bir tasarımı var. Kendi kurallarınızı belirleyebiliyorsunuz. Fikirlerinizi paraya çevirebiliyorsunuz. Trendlere, pazar sektörlere endeksler oluşturabiliyorsunuz. Özel fırsatlar sunarak yatırımcıları çekebiliyorsunuz. Mesela bu örnekte de gösterildiği gibi bir indeks kreasyonuna ismini yazıyor. Logosunu belirliyor. Ayrıntıya ekstra bir bilgi yazıyor. Daha kolay ulaşabilmek için. Kaç tane indeks seçti mesela, bakın bir indekse geldi. 3 tane coin mi varmış? Direkt add coin diyor. 3'lü 5'li sepetleri direkt sepetine kendi isimlendirdiği, açıkladığı şekilde koyabiliyor ve buradan endeksleri çok kolay bir şekilde şeffaf bir ekranda kullanıcı dostu bir sitede takip edebilme kolaylığı sağlıyor. Aynı şekilde getirdiği referanslarla da onun üzerinden ekstra bir gelir sağlayabiliyor. O kısmını da sizlere gösteriyor olacağım. Bir de güzelliği şu endeks ticaretini. Piyasa büyüdüğünde endeks içindeki birden fazla tokenin de başarısından faydalanmış oluyorsunuz. Bu riskleri azaltırken zamanda nasıl tasarruf sağlıyor diyebiliriz. Ek olarak kullanıcılar endeksinize girdiğinde veya çıktığında ücretlerin bir kısmı olarak tut kazan modeliyle de ekstra daha fazla kazanabiliyorsunuz. Aslında başarılı yatırımcılar mini fon yöneticileri gibi oluyor. Daha fazla yatırımcı çekiyor ve gelirlerini arttırabiliyor. Yani pasif gelir kısmına da aynı şekilde tut kazanla yapabiliyorsunuz. Yani endeks tokenlerinizi tutmak daha fazla kazanç sağlayabiliyor. Mesela nasıl çalıştığını söylüyor. Her endeks oluşturucusu giriş çıkış başarı için ücretleri belirliyor. Bu ücretlerin küçük bir
bir kısmı endeks sahibine giderken çoğunluğu aslında endeks token sahiplerine yapılıyor. Yani endeks oluşturuyor diyorduk ya. Aslında ben mantığı şuna biraz benzetiyorum. Bizim bazı böyle abilerimiz vardı, bu işi bilenler, ehlileri diyelim. İşte gelirdi derdi ki kardeşim ben 5'li işte token sepeti oluşturuyorum. Buna katılın. Buna şu kadar yatırım yapın. Buna şöyle yapın. Buna böyle yapın derdi. Manuel bir şekilde aslında bilmeyen yatırımcılar bilen yatırımcıların sepetlerine uygun bir şekilde davranırdı. Aslında burası öyle bir platform ki dünyanın en iyi endekslerinin oluşturulduğu platformu düşünün ve profesyoneller bu zaten sepeti oluşturuyor. Siz de onlara uyum sağlıyorsunuz gibi düşünün. Yani önceden kulaktan dolma bilgilerle sepetler oluşturulur, katılınırdı. Bu kripto endeks sayesinde de profesyonel bir şekilde bu yapılıyor diyebiliriz. Ne kadar uzun süre aslında endeksinizi tutarsanız pasif gelirinizin o kadar artırılacağı anlamına geliyor. Yani neden aslında tutmak ve kazanmak önemlidir? Bir pasif gelir sağlamak için, daha yüksek getirilere sahip olabilmek için, merkeziyetsiz bir yatırım yönteminin bir parçası olmak için aslında bu kısmı iyi anlayabilmek için herkes bir endeks oluşturucusu olabiliyor, kazanabiliyor, kendi endekslerini oluşturabiliyor. Bu arada biraz hedeflerinden de bahsedelim kripto endeksin. 10 trilyondan fazla yönetilen varlıklar ve 500 milyar bir pazar hedefleniyor. Şu an neredeyse yarısına ulaşıldı diyebiliriz. Ve şimdi indeks tokenden de biraz bahsetmek istiyorum. İndeksin kendi indeks tokeni var. İndeks token alabiliyorsunuz, tutabiliyorsunuz. Tuttukça daha fazla kazanabiliyorsunuz. Ve aslında bu platformun gücünü arttıran bir token diyebiliriz. Her işlemi entegre edebiliyorsunuz. Ve endeks sahipleri de %35'e kadar ücret indirimleri, daha yüksek kazançlar, avantajlara sahip olabiliyor. Her işlemde aslında indeks yakılıyor ve yakıldığı için daha stabil, daha iyi bir fiyat oluşturabileceği, arzın azalacağı anlamına geliyor. Ve aslında tüm platform ücretleri gibi şeyler de indeksle ödeniyor ve indeks tokenler için bir talep oluşturmuş oluyor. Likidite yapısı da sağlayarak düzgün ve verimli olmuş oluyor. Tokenomiklerini buradan görüyoruz. Mesela public sale, halka satışın %29'a yakın olduğunu görüyoruz. Likidite %10'muş. Community'den mesela tutanlardan ve topluluğun mesela kazanabileceği de %23 ayrılmış. Listing kısmına %8 ayrılmış. Bu şekilde aslında tokenomiklerinde en aşağı gelerek sitede beyaz kağıda tıklayarak direkt tüm ayrıntılara sahip olabiliyorsunuz. Çünkü white paper biliyorsunuz ki böyle önemli büyük resmi projeler de ayrı bir önem sahibi oluyor ve yatırım yapmadan önce muhakkak böyle önemli yatırımların ilk önce white paper'ını incelemesini, ondan sonra karar vermenizi kesinlikle tavsiye ediyor. Ve yol haritasında kısa bir bahsedecek olursak Q1'den bahsediyorlar. Yani şu an 2025'te 2025'i bir yol haritası olarak görmüşler. Q1, Q2, Q3, Q4 diye bölmüşler ve Haziran 1'de bir JAXX listesi indeks tokeni için planlanıyor. Şimdi zaten indeks tokenimizin bir ön satışı var. O kısmı da açıklıyor olacağım. Şu an 4. aşamasındayız ve biliyorsunuz ki ön satışlar ilk önce bir başlar. Resmi güçlü bir ön satışsa birinci aşamada mesela fiyat en ucuzdur. Ondan sonra ikinci aşamada bir tık daha artar, bir tık daha artar. En sonunda da bir airdrop yapar. Yol haritasını da muhakkak incelemenizi tavsiye ediyorum. Ve ön satışımıza gelecek olursak. Şimdi ön satışımızda neredeyse hedefe ulaşılmasına çok az kalmış diyebiliriz. Son 4. aşamadaki ön satışımızın bitmesine 11 günümüz kalmış. Şu an mevcut fiyatımız 0.038 USD ve listeleme fiyatı, beklenen listeleme fiyatı da 0.77, yani ortalama 2 katı diyebiliriz. 2 katı beklenen bir airdrop'u var, canlı bir şekilde oluyor. Bu kısma gelmek istiyorsanız yorumlara sabitlediğim linkten bu kısma geliyorsunuz ve siteye gelir gelmez sol üstte hemen cüzdan kısmı var. Cüzdan kısmına tıklıyorsunuz. Benim tavsiye ettiğim MetaMask'ı bağlamaktır. Buradan aşağıdan BNB ağını seçiyorum. Mesela 200 USD yazıyorum. 200 dolarlık bir yatırım yapacağız mesela. Şu kadar indeks olduğunu görüyoruz. USDT BSC yollayacağız. İndeks satın al diyeceğiz. Direkt MetaMask'ıma gelecek bu. Ondan sonra deposit diyeceğiz. MetaMask'a yine bağlanacak. Ondan sonra ne kadar iyi bedeli keseceğini vesaire hepsini yazıyor. Çok küçük bir ağ ücretimiz var. Diğerlerine göre emin olun çok daha uygun bir fiyat. Onayla yapıyoruz. Ondan sonra ekranıma şöyle bir ekran geliyor ve processing diyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde indeks hesabında demek istiyor ve bu şekilde aslında kripto endeksin bir airdrop'una katılmış oluyoruz. Bu arada indeksleriniz geldikten sonra ekrandaki gibi şekilde böyle gözüküyor olması lazım. Ne kadar indekse sahip olduğunuzu bu şekilde görmüş olursunuz. Yatırımcılar için en büyük aslında tavsiyem şu oluyor. Yatırım yapacaklarsa en azından böyle resmi olan, dünya tarafından global tarafta güçlü bir takıma sahip güvenilir kanallardan yatırımları yapmalıdır. Tabii ki ilk önce yatırım yapacağınız sitenin white paper'ını bir okursunuz. Mantıklı gelen ölçüde sizleri üzmeyecek şekilde yaparsınız. Bu şekilde son tavsiyelerimizi de vermiş olalım. Kripto indeksle de alakalı yorumlarını aşağıya bekliyorum efendim. Hoşça ve sağlıcakla kal.